Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de Cuma günü yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul 100 endeksi Cuma günü %0,33'lük azalış ile 1444 seviyesinden tamamlarken işlem hacmimiz ise 12,1 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Dolar Türk lirasında ise dolar endeksindeki görülen satış baskısı nedeniyle Cuma günü düşüş olarak kaydederken piyasalarda bu hafta kısmen veri akışının sakin olduğu bir hafta izlesek de Jackson Hole toplantısında verilecek mesajlar dünya ekonomisini etkileyebilir. Borsa İstanbul 100 endeksinde 1466 seviyesinin çok kritik olduğunu bir kez daha altını çizmek isterim. Bu seviyenin geçilmesi halinde yeni bir alış eğilimi başlayabilirken bu seviyenin altında da satış eğiliminin devam edeceğini düşünüyorum. Dolar Türk lirasında ise belirleyici seviye 8,60 direnci olmayı sürdürüyor. Bugün yurt içerisinde Ağustos ayına ait tüketici güven endeksi açıklanacak. Tüketici güven endeksi Temmuz ayında düşüş kaydetmişti. Ben de bu düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Ancak hafta içerisinde işsizlik maaşına başvuranların sayısı pandemi sonrasının en düşük seviyeye inmesiyle ve FED toplantı tutanaklarından verilen mesajlara baktığımızda her geçen gün daha güçlü bir tahvil alımının azaltılması, yani tapering mesajlarının verildiğini görüyoruz. Bu bağlamda 22 Eylül'deki FED faiz toplantısının önemi büyüyor. Cuma günü FED üyelerinden konuşan Dallas FED Başkanı Robert Kaplan, koronavirüsün Delta varyantının yayılmaya devam etmesinden endişe duyduğunu dile getirirken, Delta varyantının büyüme üzerinde negatif bir etkiye sahip olması halinde görüşlerini revize edebileceğini de altını çizdi. Kaplan, bu yıl bitmeden varlık alımının azaltılmak isteyen üyeler arasında yer alırken, Kaplan'ın açıklamalarının ardından dolar endeksindeki Cuma günü değer kaybı yaşadığını gördük. Ancak Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerinde ise yükselişlerin yaşandığı da gözlerimden kaçmadı. Tahvil faizleri haftaya yükselişle başlarken bu sabah itibariyle %1,27 seviyesinden işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri borsaları ise Cuma günü alıcılı kapatırken teknoloji hisselerindeki yükselişler piyasalardaki yukarı yönlü harekette de etkili olduğunu söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Biden'ın altyapı yatırım ve sosyal harcama planını 1 Ekim'e kadar yasalaştırması gerektiğini ifade ederken, Pelosi 3,5 trilyon dolarlık büyüklüğündeki bütçe tasarısı için gelecek hafta yapılması öngörülen oylamanın ertelenmesi planlarına karşı çıktı. FED'den yapılan açıklamaya göre Başkan Jerome Powell'ın Kansas City Fed ev sahipliğinde düzenlenecek olan Jackson Hole sempozyumunda 27 Ağustos Cuma günü Türkiye saati ile 17.00'da bir konuşma yapacağını biliyorum. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI verisinin 62,4 seviyesinde açıklanması beklenirken hizmet PMI verisinin ise 59,1 puan geleceği öngörülüyor. Tarihin en yüksek değerlerine ulaşan imalat PMI'da geri çekilme beklenirken son 2 aydır hizmet PMI verilerindeki görülen düşüşünde devamını bekleyebiliriz. Bu azalışların
Amerika Birleşik Devletleri'nin genel ekonomik yapısında bir değişiklik yaratmasını da beklemiyorum. Ancak gün içerisinde dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizi üzerindeki etkilerinde yakından takipteyim. Euro bölgesi tarafında ise Cuma günü Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Dolar endeksinde bir miktar değer kaybetmesiyle güçlenen Euro dolar paritesi haftaya da alıcılı bir seyirle başladı. Paritede görülen yükselişleri tepki alımlar olarak değerlendirmemiz gerekirken yükselişlerin satış fırsatı yaratabileceğini de unutmamamız gerekiyor. Euro, Türk lirası tarafına baktığımızda ise 10,16 ile 9,85 Türk lirası bant aralığında hareketini sürdüren paritede ayrıca Avrupa borsaları da Cuma günü İtalya hariç yükselişle kapattığını gördük. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel, fiyatların yükselmeye devam etseler de bu yıl Euro bölgesinde yaşanılan enflasyon artışının hala geçici olarak değerlendirdiklerini söyledi. Orta vadede enflasyonun hala %2 hedefinin altında kalması riski bulunduğunu belirten Isabel, enflasyonun bu yıl Almanya kaynaklı yükselebileceğini ancak gelecek yıl ciddi bir şekilde düşeceğini tahmin ettiklerini ortaya koydu. Bugün Euro bölgesinde büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI verisinin 62 puan seviyesinde açıklanması beklenirken hizmet PMI verisinin ise 59,6 puan gelmesi bekleniliyor. Delta varyantının hala bazı bölgelerde arzda yaşanan darboğazı tehdit etmesi ekonomilerde bir miktar yavaşlatma yaratsa da büyüme üzerindeki mevcut toparlanmanın henüz değişmediğini görüyoruz. Yine bölge ekonomilerinden gelecek PMI verileri de Euro ve Avrupa borsaları üzerinde de fiyatlamalarda belirleyici olabilir. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Jackson Hole toplantısında konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell varlık alım programı ile ilgili açıklama yapması beklenirken Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklenilenden pozitif ayrışarak 368 bin kişi olarak açıklandı. Bugün açıklanacak olan PMI verisinin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi Fed'in elini güçlendirecektir. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,54 ve 8,62 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,44 ve 8,38 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa bölgesi enflasyon oranında aylık değişiklik görülmezken yıllık bazda artışın %2 olduğunu gördük. Avrupa bölgesi ekonomisi yıllık %13,6 büyüdüğünü açıklamıştı. Türk lirası da hafta başında değer kazanımını sürdürmesine girerken artan bölgesel riskler sonrasında değer kaybetmeye başladığını gördük. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10 Türk lirası ve 10,10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,90 ve 9,85 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Başkan Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında piyasalara yön vermesi beklenirken
açıklanan işsizlik maaşına başvuranların sayısı son zamanların en düşük seviyesine ulaşması Fed'in elini güçlendirdiğini söyleyebilirim. Avrupa bölgesi enflasyon oranı yıllık %2,2 artış gösterirken bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri PMI verisi de piyasalar için önem arz ettiğini de ifade ediyorum. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1745 ve 1,1765 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının yaşamamız durumunda ise 1,17 ve 1,1675 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise hem vaka sayılarındaki artışın yaşattığı talepte daralma endişesi hem de varlık alım programında değişikliğe gidilmesiyle genişleyici para politikası döneminin sona ermesi Brent petrolde baskılamaya devam ediyor. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 66,50 ve 67 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 65,5 ve 64 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take